Kendi kemiklerinizin kırılma sesini duyduğunuzu hayal edin. Ayak bilekleriniz çatlıyor, kaslarınız yırtılıyor, ciğerleriniz susuzluktan ve havasızlıktan kavruluyor. Ama duramıyorsunuz. Zihniniz çığlık atıyor, durmak için Tanrı'ya yalvarıyor ama bacaklarınız sanki görünmez, cehennemvari bir kuklacının iplerine bağlıymış gibi sizi deliler gibi savurmaya devam ediyor. Etrafınızda ne bir müzik var ne de bir kutlama. Sadece sağır edici bir sessizlik ve sokağın ortasında acıdan ağlayarak dans eden yüzlerce insan. Bu bir kabus senaryosu değil. Bu insanlık tarihinin gördüğü en gizemli, en karanlık ve en ölümcül salgının gerçek hikayesi. Bugün insan zihninin ve bedeninin sınırlarının tamamen çöktüğü o yılı inceliyoruz. 1518'i. Her şey 1518 yılının sıcak bir Temmuz sabahında Fransa'nın Strasbourg şehrinde başladı. Dar, pis kokulu ve sefaletin kol gezdiği Orta Çağ sokaklarından birine Frau Trofea adında bir kadın adım attı. Güneş tam tepedeydi. Etrafta ne bir çalgıcı vardı ne de bir panayır. Sadece pazar tezgahlarının kasvetli gürültüsü sokağı kaplıyordu. Kadın birden sokağın ortasında durdu, başını gökyüzüne kaldırdı ve tuhaf bir ritimle sallanmaya başladı. Kollarını savuruyor, ayaklarını sertçe taş zemine vuruyordu. Aslında kadın sadece dans ediyordu. Komşuları önce durup izledi, belki aklını kaçırdığını, belki de gizli bir sevinç yaşadığını düşündüler. Fakat saatler geçti. Güneş battı, hava karardı ama o kadın hala durmadı. Yüzünde en ufak bir mutluluk ifadesi yoktu. Gözleri tamamen boşluğa dikilmişti. Dudakları titriyordu ve ter içinde kendi etrafında dönmeye devam ediyordu. Gece yarısı oldu. Şehir derin bir sessizliğe büründü ama karanlık sokaklarda yankılanan tek bir ses vardı. Kanayan çıplak ayaklarının taşlara vurma sesi. Orta Çağ'ın o karanlık, veba ve sefalet kokan sokaklarını gözünüzün önüne getirin. Gece yarısı pencerenizden dışarı bakıyorsunuz. Sokakta tek başına, zifiri karanlıkta, yüzünde hiçbir ifade olmadan saatlerdir fırıldak gibi dönen bir silüet görüyorsunuz. Ne yapardınız? Çoğu insan korkudan kapısını kilitledi. Ama o ahşap kapılar bu görünmez lanetin zincirlerine sızmasını engellemeyecekti. Ertesi sabah uyandıklarında kadının hala aynı noktada dans ettiğini gördüler. Ayakkabıları parçalanmıştı. Ayak tabanlarından sızan kanlar sokağın çamuruna karışıyordu. Açlıktan ve susuzluktan bayılma noktasına gelmişti ama bedeni durmayı reddediyordu. Kocası onu zorla tutup eve götürmeye çalıştı. Ancak kadın insanüstü bir güçle onu itti. Tam 6 gün boyunca kadın hiç uyumadan, yemek yemeden, su içmeden dans etti. Ve en sonunda kalbi bu tempoya dayanamadı. Yığılıp kaldı. Fakat bu dehşetin sonu değildi. Aksine karanlık bir salgının ilk kıvılcımıydı. Kadın hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra onu günlerce hayretle ve korkuyla izleyen komşularından biri sokağa fırladı ve aynı ritimle dans etmeye başladı. Birkaç saat sonra bir başkası, ertesi gün bir başkası daha. Psikolojik ya da biyolojik bir virüs Strasbourg sokaklarında sinsice yayılıyordu. İlk haftanın sonunda sokaklarda deliler gibi dönen, zıplayan insan sayısı 34'e ulaşmıştı. Ağustos ayına gelindiğinde ise durum tam bir çılgınlığa dönüştü. Şehir meclisi kayıtlarına göre tam 400 kişi sokaklarda, meydanlarda, kilise önlerinde hiç durmadan dans ediyordu. Ama durun, burada zihninizi tamamen alt üst edecek o karanlık detayı görmeniz gerekiyor. Bu insanlar eğlenmiyordu. Bu bir festival ya da ayin değildi. Dönemin doktorlarının ve papazlarının tuttukları orijinal el yazmalarına bakarsanız korkunç gerçeği görürsünüz. İnsanların yüzünde saf bir dehşet vardı. Dans ederken acı içinde çığlık atıyorlardı. Kurtarılmak için gökyüzüne bakıp Tanrı'ya, azizlere yalvarıyorlardı. Bacakları kırılsın da yere düşüp bu işkenceler kurtulsunlar diye dua ediyorlardı. Ama sinir sistemleri adeta hacklenmişti. Kendi bedenlerinin içinde birer mahkumdular. İnsanlık olarak felç olmaktan, yatağa bağlı kalmaktan ölümüne korkarız. Ama inanın bana,
felç olmaktan çok daha korkunç bir şey var. O da bedeninizin sizin iradeniz dışında sizi ölüme götürecek kadar vahşice hareket etmesi. Kendi bedeninizin içinde çığlık çığlığa bir mahkuma dönüşmek. Bu dünyadaki en korkunç esaret tam olarak budur. Peki, o dönemin yöneticileri ve din adamları ne yaptı dersiniz? Salgını durdurmak için ne gibi bir önlem aldılar? Tarihin gördüğü en akıl almaz, en trajikomik ve en ölümcül tıbbi hataya imza attılar. Şehir meclisi acilen toplandı, dönemin en ünlü doktorları çağrıldı, doktorlar hastaları incelediler, nabızlarına baktılar ve teşhisi koydular: sıcak kan hastalığı. Onlara göre bu insanların vücudundaki kan fazla ısınmıştı ve beyinlerini yakıyordu güya. Peki tedavi neydi? Vücuttaki bu fazla enerjiyi, bu sıcak kanı tamamen dışarı atmak. Yani daha fazla dans etmek. Evet, yanlış duymadınız. Devlet eliyle insanlara daha çok dans etme emri verildi. Salgını bitirmek için ateşe benzinle gittiler. Şehir meclisi, sokaklardaki dansçıların daha rahat hareket edebilmesi için pazar yerlerini boşalttı. Şehrin merkezine devasa ahşap sahneler inşa ettirdiler. Bu da yetmedi. Profesyonel müzisyenler kiralandı. Davulcular, flütçüler, trompetçiler gece gündüz yüksek ritimli müzikler çalmaya başladılar. Kurbanların arasına ritmi canlı tutsunlar diye güçlü kuvvetli paralı dansçılar bile yerleştirildi. Sokağın ortasında 400 kişinin acıyla feryat ederek kanlar içinde tepindiği, etrafta davulların gümbürdediği cehennemvari bir festival alanı kurulmuştu. Ve beklenen son çok geçmeden geldi. İnsan bedeni bir motor değildir. Bunu siz de bilirsiniz. Bir sınırı vardır. Ağustos ayının ortalarında o sahnelerden her gün ortalama 15 kişinin cesedi toplanıyordu. Ve insanlar davul seslerinin eşliğinde kalp krizinden, beyin kanamasından ve aşırı yorgunluktan patır patır yere yığılıp can veriyordu. Ölenleri ayaklarından tutup kenara çekiyor, arkasından gelenler kanlı ahşap podyumda dönmeye devam ediyordu. Yüzlerce yıl boyunca tarihçiler ve bilim insanları bu olayın arkasındaki sırrı çözmek için uğraştı. Bu neydi? Biyolojik bir virüs mü? Toplu bir delilik mi? Yoksa gizemli bir zehirlenme mi? Modern tıbbın ortaya attığı ilk ve en güçlü teori ergotizm, yani çavdar mahmuzu zehirlenmesi oldu. O dönemde fakir halkın tükettiği çavdar ekmeklerine bulaşan ergot adında bir mantar türü vardı. Bu mantarın kimyasal yapısı üretilen LSD adlı çok güçlü halüsinasyonlar görmenizi sağlayan uyuşturucuyla neredeyse tamamen aynıdır. Teoriye göre Strasbourg halkı bu zehirli ekmekleri yemiş, kitlesel bir uyuşturucu krizine girmiş ve halüsinasyonlar görerek kendilerini sokaklara atmıştı. Kulağa çok mantıklı geliyor, değil mi? Ama bu teori modern toksikoloji tarafından tamamen çürütüldü. Neden mi? Çünkü çavdar mahmuzu zehirlenmesi yaşayan bir insan vücudunda kaslara giden kan akışı kesilir. Vücutta korkunç kasılmalar, titremeler ve felç benzeri nöbetler başlar. Ergot mantarı yiyen bir insan acı içinde yere yığılır. Hareket bile edemez. Hiçbir kimyasal zehir bir insana 6 gün boyunca parçalanmış ayak bilekleriyle ritmik ve koordineli bir şekilde koreografi sergileyecek o atletik enerjiyi veremez. O yüzden aradığımız cevap biyolojik bir zehir değil. İşte bu noktada bilim çok daha ürpertici, çok daha karanlık bir ihtimalle karşı karşıya kalıyor. Kitle psikozu, diğer adıyla toplu histeri. Bu, vücuda giren bir mikrop değildi. Bu, zihinden zihine bulaşan psikolojik bir virüstü. Bunu anlamak için 1518 yılının Strasbourg şehrinin psikolojik haritasına bakmamız gerekiyor. O dönem Avrupa tarihinin en karanlık, en umutsuz yıllarından biriydi. Şehirde korkunç bir kıtlık vardı. İnsanlar sokaklarda açlıktan birbirini eziyordu. Frengi ve cüzzam salgını tüm şehri bir karantina kampına çevirmişti. Bunun üzerine bir de kilisenin, Engizisyon'un yarattığı o cehennem ve lanetleme korkusu eklenmişti. İnsanlar çaresizdi. Anneler çocuklarının açlıktan ölümünü izliyordu. Stres seviyesi, insan zihninin kaldırabileceği o kırmızı çizgiyi çoktan aşmıştı. İnsan beyni muazzam bir makinedir ama onun da bir sınırı vardır. O şalter bir kez attığında, sigortalar yandığında zihin gerçekliği tamamen reddeder. Psikologlara göre Frau Trofea sokağa çıkıp dans etmeye başladığında beyni yaşadığı o devasa travmadan kaçmak için bir acil durum vanası açmıştı. Kendini bir trans haline, bir dissosiyatif rüyaya kitlemişti ve o kadar umutsuz, o kadar kırılgan bir toplumda yaşıyordu ki onu izleyen diğer çaresiz beyinler de bu gerçeklikten kaçış modunu bir virüs gibi kopyaladı. Kolektif bilinç çöktü. İnsanlık tarihinin en büyük zihinsel intiharı başladı.
Olayın nasıl bittiği ise en az başlangıcı kadar gizemlidir. Şehir yöneticileri sahnelerin ve müziğin işe yaramadığını, insanların sadece öldüğünü görünce bu durumun tanrısal bir lanet olduğuna karar verdiler. Dans eden, hayatta kalan o bitap insanları arabalara yüklediler. Şehirden çok uzaklardaki dağlarda bulunan Aziz Vitus mağarasına götürdüler. Oraya ulaştıklarında kurbanların ayaklarına kutsanmış kırmızı ayakkabılar giydirildi. Başlarına haçlar konuldu. Üzerlerine kutsal sular serpildi ve dualar edildi. Ve şaşırtıcı bir şekilde bu psikolojik tedavi işe yaradı. Dinle ve ritüelle sakinleşen zihinler yavaş yavaş o trans halinden çıktı. İnsanlar durdu. Ayaklarının acısını ilk kez o an hissettiler ve salgın birkaç hafta içinde tamamen bitti. Ancak geriye Orta Çağ sokaklarında bırakılan yüzlerce ceset ve insanlık tarihinin en büyük soru işareti kaldı. 400 insan, 6 gün ve hala bilmiyoruz neden. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta yeni bir konuyla sizlere beraber olacağım. Kendinize iyi bakın.